Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu bahçe tasarımında alan tasarımları nasıl yapılır? Alan tasarımı yaparken bitki seçimini nasıl yaparsınız? Ve son olarak da bu seçmiş olduğunuz alanlara saksılı süs bitkileri nasıl dikilir? Bahçenizde oluşturmuş olduğunuz küçük alanlara bitki seçimi nasıl yapılır? Bitki seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Alanlarınızı belirledikten sonra bitki seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken iki faktör var. Bunlardan birincisi bitkinizin toprak pH'i, ikincisi bahçenizin bulunduğu konum. Yani bahçenizin bulunmuş olduğu yerin soğuğa dayanıklılık değeri. Bu iki faktör sizin bitki seçiminizi etkileyen en önemli faktörlerdir. Bitki seçimini etkileyen en önemli faktörlerden birincisi bitkinizin soğuğa dayanıklılık değeri. Bu ne demek peki? Örnek verecek olursak portakal ağacı bölge 9 ila bölge 11'de yetişen bir ağaçtır. Perilerin Bahçesi bölge 6B'de bulunuyor. Yani Perilerin Bahçesi kışın eksi 20'lere varan sıcaklıklara ulaşıyor. Peki portakal ağacının soğuğa dayanıklılık değeri nedir? Portakal ağacı eksi 4, eksi 5'e kadar dayanabilir. Dolayısıyla bölge 6B'de bir portakal ağacını yetiştirmeniz mümkün değildir. Çünkü bu bölgelerde kışın eksi 20'lere varan soğuklara maruz kalacak. Dolayısıyla portakal ağacınız ölecektir. Demek ki bitki seçiminde ilk olarak seçeceğiniz bitkinin bulunduğunuz bölgenin soğuğa dayanıklılık değeriyle örtüşmesi gerekiyor. Az önce portakal ağacında verdiğim gibi portakal ağacı bölge 9 ve 11'de yetişir. Dolayısıyla bu portakal ağacını bölge 8, bölge 7, bölge 6, 5, 4 gibi soğuk bölgelerde yetiştirmeniz mümkün değil. Bitki seçiminde dikkat etmeniz gereken ikinci en önemli husus ise toprak pH'i ve bitkinin pH isteğidir. Size bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Yaban mersini bitkisinin toprak pH isteği 5'tir. Dolayısıyla siz eğer bahçenize yaban mersini dikmek istiyorsanız öncelikle bakmanız gereken nokta bahçenizin bulunduğu noktanın toprak pH'ini bilmektir. Örneğin Perilerin Bahçesi'nin toprak pH'ine baktığımız zaman 7,5-8 civarında. Burada yaban mersini yetiştirmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü yaban mersininin toprak pH isteği 5 civarındadır. Peki neden yetişmiyor? Çünkü yaban mersininin toprak pH isteği 5. Çünkü toprak pH'ının 5 olduğu noktadaki besin maddelerinin bulunabilirliği ile toprak pH'ının 8 olduğu kısımdaki besin maddeleri ve besin maddelerinin bulunabilirliği çok çok farklıdır. O toprak pH'ının 5 olması demek yaban mersinin ihtiyacı olan besin maddelerini tamamen karşılıyor anlamındadır. Eğer toprak pH'ınız 8 ise burada örnek verecek olursak demir ya da çinko daha azdır. Dolayısıyla yaban mersinin ihtiyacı olan besin maddeleri toprak pH'ının 8 olduğu noktada mevcut değil. Bundan dolayı topraktan yaban mersini besin maddelerini alamayacak. Dolayısıyla bitkiniz ölecektir. Evet, belirlediğimiz alanı tespit ettikten sonra bitki seçimini nasıl yapacağımızı iki önemli faktörle açıkladım. Bunları karşılayan bitki seçimini ben yaptım. Bitkilerimiz Ilex X Atlocalensis Golden King. Türkçe karşılığı çoban püskülü. Ödüllü bir bitki. Bugün bu bitkilerin dikimini yapacağız. Bu bitkilerimiz hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu bitkilerimiz soğuğa dayanıklı bitkilerdir. Yani bölge 7'de, bölge 6B'de yetiştirebileceğimiz bitkilerdir. Bu seçimi yaparken buna dikkat ettim. Bir diğer husus
toprak pH'i ve Ilexix, Atlocalensis, Golden King'in pH isteği ile buradaki toprak pH'i örtüşüyor. Dolayısıyla bunları buraya az sonra hep birlikte dikeceğiz. Uygulamalı olarak saksılı bir bitkinin nasıl dikileceğini de sizlere göstereceğim. Şimdi sizlerle burada bir alanımız var. Bu alan üzerinde size bilgiler vermek istiyorum. Evet, bitkimizi yakından incelediğimiz zaman yaprakları kenar kısımlarına baktığın zaman sarı renkli, iç kısımları yeşil. Şöyle size bakın, çiçeklenme bu şekilde olacak. Çiçek tomurcukları bunlar. Yaklaşık bir hafta sonra çiçek açacak. Bu çoban püskülü en kötü döneminde, yani kıştan yeni çıkmış bir dönemde. Dolayısıyla görünüşü en kötü olduğu dönemde çekim yapıyorum. Daha parlak olacak tabii ki. İlkbaharla birlikte bir ay sonra bunların yaprakları çok çok daha parlak olacak. Yaprak dökmeyen bir bitki, görmüş olduğunuz gibi. Kışın bu kenarındaki sarı renk bahçenizi aydınlatacak bir renkte. Şimdi bunlar dikim yapacağımız alanı size göstermek istiyorum. Bakın, bu alanı incelediğimiz zaman burada yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir alan var. Genişliğimiz 1 metre. Buraya hangi bitkileri diktiğimiz size göstermek istiyorum. Öncelikle bakın, bunlar Blue Atlas Cedar, Mavi Atlas Cedari. Yaklaşık 15 tane çit şeklinde dikimini yaptığım Mavi Atlas Cedar'leri mevcut. İlk sırada bunlar. Evet, incelediğimizde hemen arkasında, bu 1 metreye 10 metrelik alanın hemen arkasında burada Cornusmas kızılcık ağacımız mevcut. Yine çit şeklinde dikilmiş, yaklaşık 10 civarı kızılcık ağacımız mevcut. Bu görmüş olduğunuz İran demir ağacı, Parotia persica, yine 10 civar dikilmiş. Bitkilerimiz, şöyle göstermek istiyorum buradaki alan tasarımımı. Şu an kış dönemi, dolayısıyla bakın, kızılcık ağacımız, kızılcıklar en erken çiçek açan ağaç çeşitlerindendir. Az önce size yakın çekimden göstermiş olduğum bu Blue Atlas Cedar, Mavi Atlas Cedar'leri yaklaşık 15 civarı burada Mavi Atlas Cedari mevcut. 1,5 metre aralıklarla dikilmiş. Bu alanımızın uzunluğu 10 metre, yaklaşık 1 metrede genişliğinde bir alan. Bu alana bitki dikerken nelere dikkat ettim, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ön sırada Mavi Atlas Cedar'leri mevcut. Çünkü bunlar güneye bakan kısımda yer alıyor. Bakın, bu yapraklı İran demir ağacı ve Cornusmaslar kuzey tarafında. Bunu güney tarafına dikmemin sebebi ibreli bitkilerinin daha çok güneşe ihtiyacı olması. Tam tersini yapmış olsaydım, yani bu İran demir ağacını buraya dikip buraya eğer Mavi Atlas Cedar'ını dikmiş olsaydım, yeteri kadar güneş alamayacağı için bu Mavi Atlas Cedar'lerinin aşağıdan başlamak üzere ibrelerinde dökülmeler olacaktı. İbreli bitkiler çok daha fazla güneş isteyen bitkilerdir. O yüzden mutlaka gün boyu güneş alan noktalara dikimini yapmanız gerekir. Burada en önemli hususlardan birisi buydu. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu iki Mavi Atlas Cedar'leri arasına
Bu çoban püsküllerini dikeceğim. Ilex X Atlocalensis Golden King'leri dikeceğim. Yaklaşık 12 tane. Dikim aralığımız yaklaşık 1 metre olacak. 1 metre aralıklarla buraya bugün bu Ilex'lerin dikimini yapacağız. İlk olarak Ilex X Atlocalensis Golden King'lerin dikim çukurunu hazırlayacağım. Peki dikim çukurunu nasıl hazırlıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi bu saksımız, bakıyorum kaç litrelik bir saksıymış. Alt kısmında yazar genelde. Sanırım 3 litrelik bir saksı. Peki dikim çukurumuzu nasıl kazıyoruz? Bu görmüş olduğunuz saksının çapının 2 ya da 3 katı genişliğinde ve saksı derinliğinde, yani bu bitkimizin bitki topu dediğimiz şu toprak kısmının derinliği kadar derinlikte dikim çukurları hazırlayarak bu bitkilerimizi dikeceğiz. Dikim çukuru nasıl kazılır? Dikim çukuru hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Dikim çukuru içerisine hangi gübreleri ekliyoruz? Dikim çukuruna hangi malzemeleri ekliyoruz? Torf gibi, perlit gibi, leonardit gibi malzemeler ekleyerek bu dikim çukurumuzun toprak organik madde miktarını artırıcı hangi maddeleri kullanıyoruz? Az sonra hep birlikte yapacağız. Evet. Dikim çukurumuzu kazmakla başlıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi saksı çapımızın 2 ya da 3 katı büyüklüğünde ve bitki kök topu yüksekliğinde. Burada yaklaşık 12 tane dikim çukuru hazırlayacağım. İlk çukurumuzla başlıyorum. Dikim çukurumuz görmüş olduğunuz gibi bu bitki kök topumuzun yüksekliğinde ve bu kök topunun 2 ya da 3 katı çapında bir dikim çukurunu hazırladım. Bu şekilde 12 tane daha hazırlayacağım. Dikim çukurlarımızı kazdık. Şu an dikim çukurlarımız hazır. Dikim çukurlarımızı kazdıktan sonra şimdi yapacağımız işlem bu dikim çukurlarının içerisine koyacağımız malzememiz ne olacak? Buradan çıkan toprak artı bu 3 litrelik bir saksı. Bu 3 litrelik saksı için %50 oranında torfla karıştırıyorum. Torf kullanabilirsiniz. Torfun yanında bakın bu görmüş olduğunuz torf, leonardit kullanabilirsiniz. Yanmış hayvan gübresi kullanabilirsiniz. Bu torfla buradan çıkan toprağı karıştırıyorum dikim çukur içerisine. Yaklaşık yarısı torf olacak şekilde, yarısı da dikim çukurundan çıkan toprak kullanıyorum. Bakın şu şekilde hazırlıyorum toprağımızı. Dikim çukuru içerisinde hazırlıyorum. Bu otları falan temizliyorum. Daha sonra bu harcımızı şu şekilde bir kenara alıyorum. Tabii ki özellikle saksılı dikimlerde mutlaka gübre kullanıyoruz. Yavaş salınımlı gübre kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu 3 litrelik bir saksıya yaklaşık silme bir tatlı kaşığı
kadar gübre kullanıyorum ben. Şu gübrelerin üzerine de atıyorum. Yaklaşık kullandığım bir tatlı kaşığı kadar. Bu bakın gayet sağlıklı, güzel kök geliştirmiş bitkimizi dikim çukuru içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra da elimle bu hazırlamış olduğum dikim harcını burada önemli olan gayet güzel oldu. En önemli husus, dikkat edeceğimiz en önemli husus buradaki kök topunun, bakın şu kök topunun üst noktasıyla toprak seviyesi aynı hizada olmasına çok dikkat edeceksiniz. Çok aşağıda kalırsa su almaz. Yeteri kadar oksijen alamadığı için kökler iyi gelişmez. Üste kalırsa kökler hava alacağı için köklerde çürümeler meydana gelir. Bu şekilde dikimimizi yapıyoruz. Evet, dikimimizi tamamladıktan sonra can suyu veriyoruz. Bu 3 litrelik bir saksı. Dolayısıyla 3 litrelik bir saksıya verebileceğimiz can suyu miktarı 10 ila 15 litre arası. Toprak yapısına ve toprağın özelliğine, toprağın nemine göre değişecektir. Biz suyu çekene kadar can suyumuzu veriyoruz. Tabii ki bu can suyu çok soğuk da olmayacak, çok sıcak da olmayacak. Ortalama sıcaklıkta bir suyla can suyunu bu şekilde veriyoruz. Can suyunu verdikten sonra mutlaka tüm dikimlerimizde maçlamayı kesinlikle yapıyoruz. Maçlama çok önemli bir husus. Maalesef çoğu zaman atlanan bir husus. Ben burada saman kullanıyorum maçlamada. Burada hem maliyeti düşük bir ürün hem de rahatlıkla ulaşabiliyorum. O yüzden saman benim için çok iyi bir maçlama malzemesi. Bu kullanmış olduğum malzeme kök bölgesinin nemini tutuyor. Aynı zamanda kışın soğuktan koruyor. Yabancı ot çıkmasını engelliyor. Bitkimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için mutlaka bu şekilde maçlama yaparak dikim işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi diğer bitkilerin dikimine devam edeceğim ben. Evet, dikim işlemimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi maçlama işlemini de uygun bir şekilde yaptık. Şimdi dikmiş olduğumuz çoban püsküllerini sizlerle paylaşıyorum. Bakın yeni yaprakları bu şekilde sarı, daha sonra orta kısmından yeşillenip, bakın orta kısmından şu şekilde yeşilleniyor. Daha sonra bu yeşil kısmı büyüyor.
Sadece kenarlarda, şurada görmüş olduğunuz gibi, sadece kenarlarda sarılık kalıyor. Bakın burada yine yeni bir sürgün sarı.